Yeni bir videodan daha herkese merhaba, ben Sefa Kandemir. Yeni Dacia Jogger, otomotiv piyasası içinde özellikle geniş ailelere hitap edebilecek 7 kişilik otomobil modeli Jogger tanıtıldı. Uygun fiyatının yanı sıra sunduğu işlevsel özellikleriyle C segmenti MPV sınıfının başarılı bir modeli olabilecek Jogger'a dair her şeyi hiç kafanızı karıştırmadan en net şekilde öğrenmeye başlayalım. Videoya geçmeden önce bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Dacia Jogger aslında Dacia'nın MPV sınıfında ürettiği ilk model değil. İlk olarak 2012 yılında tanıtılıp günümüze kadar üretimi devam eden Logi'nin tamamen yeni bir isim ve tasarımla ortaya çıkmış hali. Elbette yeni bir isim ve tasarımın yanında onu Logi'den ayıran en önemli detaylardan biri ise üzerinde üretildiği platform oldu. Renault-Nissan ortak çalışması CMF-B LS platformu üzerinde üretilen yeni Dacia Jogger'a önden baktığımızda Dacia'nın yeni tasarım dilinin tam anlamıyla uygulandığına şahit oluyoruz. Benim oldukça beğendiğim Y şekilli gündüz led farlarıyla oldukça dinamik görünen yeni Jogger, ön panjuru ile tasarımını tamamlıyor. Yerine geldiği Logi ile kıyaslandığında bu tasarımın çok daha albenili durduğunu itiraf etmek gerekiyor. Aşağıya doğru indiğimizde üzerlerinde sis farlarının ve radar sensörün yer aldığı yapısıyla bir SUV modelini andıran tampon da yeni Jogger'ın oldukça güçlü görünmesini sağlıyor. Yeni Dacia Jogger'ın profiline geçtiğimizde ise kabiliyetleri hakkında daha fazla bilgiye erişiyoruz. Yeni Jogger'ın profilini yerine geldiği Logi ile kıyasladığımızda aradaki fark gözümüze çarpıyor. Logi'ye göre daha yüksek ve güçlü duran yeni Dacia Jogger'ın profili, birazdan tüm detaylarına ineceğimiz 7 kişilik oturma düzeninin konfor seviyesi hakkında da bize ipucu veriyor. Şişirilmiş ön ve arka çamurlukları, teker üstü dodik ve maşbiyelleriyle oldukça güçlü görünen yeni Jogger'ın arkaya doğru ilerledikçe büyüyen camları dikkatimizi çekiyor. Ona tam profilden baktığımızda daha rahat gördüğümüz bu tasarımsal hamle, şık görünmesinin yanında işlevselliğiyle de ön plana çıkıyor. Buna ek olarak benim oldukça hoşuma giden diğer detay ise C sütunu üzerindeki havalandırma özelliğine sahip cam oldu. Ayrıca onun daha çekici görünmesini sağlayıp 80 kilograma kadar yük taşıyabilen tavan rayları ise opsiyonel olarak satın alınabiliyor. Jant ve renk seçenekleriyle off-road özelliklerinin vurgulandığı lansman modeli Jogger Extreme ile terakota kahverengi ve 16 inç büyüklüğünde siyah renkteki elmas kesim jantlar geliyor. Diğer renk seçeneklerinde ise inci siyahı, arduvaz grisi, ay taşı grisi ve buzul beyazı renklerinden birine sahip olabilirsiniz. Yeni Dacia Jogger'ın arka tarafına geçtiğimizde profilinden aldığı güçlü duruşu devam ettirdiğini görüyoruz. Yeni Jogger'ın arka tarafını yerine geldiği Logi ile kıyasladığımızda baştan sona yeni bir tasarımla devam ediyoruz. Tavandan başlayıp aşağıya doğru inen stop tasarımı yeni Jogger'ın arkasının daha uzun görünmesine neden oldu. Buna ek olarak Dacia markasının kimliği haline gelen Y şekilli aydınlatma detayına stoplarda da yer veriliyor. Üzerinde Dacia logosu bulunmayıp Dacia yazan arka bagaj kapağının sol alt köşesinde model isim yazısına yer verilmiş. Tampon tasarımı olarak tıpkı ön tarafta olduğu gibi arazi kabiliyetinin yüksek olduğunun vurgulandığı bir tasarım kullanılması yeni Jogger'ı oldukça çekici gösteriyor. Yeni Dacia Jogger boyutlarıyla da yerine geldiği Logi'ye göre farkını ortaya koyuyor. Yeni Jogger 4547 mm ile Logi'ye göre 26 mm daha uzun, 1784 mm ile 33 mm daha dar, 1632 mm ile 51 mm daha alçak boyutlar sunuyor. Dingil mesafesinde ise 2897 mm ile Logi'ye göre 87 mm daha uzayan yeni Jogger, geniş diz mesafesi konusunda kullanıcıları rahatlatıyor. Buna ek olarak 200 mm ile Logi'ye göre 70 mm daha yerden yüksek olan yeni Jogger, arazi sürüşlerinde size de güven verecektir.
Şimdi de yeni Dacia Jogger'ın alameti farikası 7 kişilik oturma düzeninde bizi neler bekliyor? Tüm teknoloji ve özellikleriyle öğrenmeye hazır mısınız? Yeni Dacia Jogger'ın iç mekanına geçer geçmez çok da yabancısı olmadığımız bir iç mekan tasarımı bizleri karşılıyor. Yerine geldiği Logi ile kıyaslandığında oldukça yenilikçi ve modern görünen bu iç mekan tasarımı ilk defa yeni Sandero'da kullanılmıştı. Önceliğin lüksün değil, işlevsel özelliklerin olduğu yeni Jogger'ın 4 kollu direksiyon simidi diğer modellerdekiyle aynı tasarıma sahip. Üzerinde standart olarak sunulan hız sabitleyici ve medya kontrol tuşlarının olduğu bu direksiyon simidinde bence 3 kollu bir tasarım kullanılabilirdi. Direksiyon simidinin hemen arkasında Dacia'nın uzun zamandır kullandığı analog göstergelerle 3.5 inçlik TFT yol bilgisayarı yer alıyor. Konsolun ortasına doğru geldiğimizde donanım paketinden bağımsız olarak satın alabileceğiniz 3 farklı multimedya sistemini görüyoruz. Bu medya sistemlerinin ilk sırasında platform kardeşi Renault Alliant'ta kullanılıp oldukça büyük tepki çeken Media Control isimli multimedya paketi bulunuyor. İçerisinde 2 adet hoparlör, Bluetooth ve USB portu bulunan bu pakette yalnızca cep telefonunuza yükleyeceğiniz uygulamayla yeni Jogger'da müzik dinleyebilir, navigasyon kullanabilirsiniz. İkinci sırada ise Media Display isimli multimedya paketi bulunuyor. 8 inçlik dokunmatik multimedya ekranının eşlik ettiği bu paketle 4 adet hoparlör ve USB portuna sahip olacaksınız. Dokunmatik hassasiyetinin yeterli olduğu bu ekran üzerinden Apple CarPlay ve Android Auto bağlantı özelliklerine erişebiliyorsunuz. En üst seviyede bulunan MediaNav multimedya paketinde ise 6 adet hoparlör, 2 adet USB portu, yerleşik olarak gelen navigasyon ve Apple CarPlay, Android Auto bağlantı özelliklerine sahip olacaksınız. Konsolun aşağısına doğru indiğimizde tasarımıyla oldukça şık gözüken havalandırma ızgarasıyla donanımsal özelliklere erişebileceğiniz tuşları görüyoruz. Klima kontrolü tarafında standart olarak manuel klima gelirken Extreme donanımda otomatik klima bulunuyor. Orta konsola geldiğimizde vitesin önünde ve arkasında geniş bir saklama alanı bulunuyor. Elektrikli park freninin opsiyonel şekilde satın alınabildiği yeni Jogger'daki diğer opsiyonel özellikler arasında ise ısıtmalı ön koltuklar, dijital ekranlı otomatik klima kontrolü, anahtar üzerinden açılabilen bagaj kapağı, otomatik silecekler, elektrikli park freni, geri görüş kamerası, kör nokta uyarı sistemi ve ön arka park sensörleri bulunuyor. İç mekanın genelinde orta sertlikte kaplama malzemelerinin kullanıldığı yeni Jogger'ın ikinci sıra yolcu koltuğuna geçtiğimizde üçlü koltuk takımı bizleri karşılıyor. Üzerlerinde Isofix bağlantı noktalarının bulunduğu bu koltuklarla seyahat ederken ön koltuk arkalarında bulunan sehpalarla konfor seviyenizi arttırabilirsiniz. 910 mm yüksekliğinde baş mesafesiyle oldukça ferah bir iç mekan deneyimi yaşatan yeni Jogger'ın arka koltuklarına 3 kişi rahat şekilde sığabilirsiniz. Yeni Jogger'ın alameti farikası 3. sıra koltuklarına geçtiğimizde ise sırf var demek için değil, gerçekten konfor ve yaşam alanıyla sizi tatmin edecek bir gerçekle karşılaşıyoruz. 855 mm baş, 127 mm diz mesafesiyle sadece çocukların değil, yetişkinlerin de rahatlıkla seyahat edebileceği 3. sırada geniş ailenizle tüm seyahatlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni Dacia Jogger'ın bagaj hacmi donanım seviyesine göre değişiklik gösteriyor. 5 kişilik yeni Jogger 708 litre bagaj hacmi sunuyor. Arka koltukları tamamen yatırdığınızda ise bu değer 1817 litreye çıkıyor. 7 kişilik Jogger ise tüm koltuklar ayaktayken 160 litre, 3. sırayı yatırdığınızda ise 565 litre hacim sunuyor. Şimdi de yeni Dacia Jogger'dan maksimum verimi elde edebilmek için sahip olmamız gereken gelişmiş güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri neler? Hep birlikte öğrenelim. Yeni Dacia Jogger'da üzerinde geliştirildiği modern CMF platformunun getirdiği birçok aktif ve pasif güvenlik özellikleri bulunuyor. Bu özelliklerin en başında dayanıklılığı artırılmış gövde malzemesiyle 6 adet hava yastığı geliyor. Buna ek olarak
yeni Jogger'da opsiyonel olarak satın alabileceğiniz güvenlik özelliklerinin arasında 7 ila 170 km/saat hızları arasında devreye girip ön tampon üzerinde yer alan radar sayesinde trafiği tarayarak herhangi bir tehlikeli yakınlaşmada sizi sesli şekilde uyarıp sizin yerinize frene basan acil fren asistanı, 30 ila 140 km/saat hızları arasında devreye girerek önde ve arkada bulunan sensörlerle kör noktanızda kalan araçları fark etmenizi sağlayan kör nokta uyarı asistanı, önde ve arkada bulunan sensörlere ek olarak geri görüş kamerasıyla park işlemlerini kolaylaştıran park asistanı, yokuşlarda 2 saniyeden fazla frene bastığınızda devreye girerek kolay şekilde ilerlemenizi sağlayan yokuş kalkış asistanı ve çok daha fazlasına yeni Dacia Jogger'da sahip olabilirsiniz. Yeni Dacia Jogger'da bulunarak sadece otomobili satın alırken değil, onu kullanırken de cüzdanımızı düşünecek yenilenmiş motor seçenekleri ve şanzıman özellikleri neler? Öğrenmeye hazır mısınız? Yeni Dacia Jogger'da Start Stop özelliğine sahip, biri benzinli, diğeri LPG'li 2 adet yeni motor seçeneği bulunuyor. Bu yeni motorların ilk sırasında yer alan 1.0 TC'ye 3 silindirli benzinli motordan 110 beygir güç, 200 Nm tork elde edebilirsiniz. Ve bu motoru yalnızca 6 ileri manuel vites ile satın alabileceksiniz. İkinci sırada bulunan LPG destekli Eco-G motorundan ise 100 beygir güç, 170 Nm tork elde edebilirsiniz. Bu motorun 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi ise 7.6 litre olarak kayda geçiyor. Kasım 2021 tarihinde Avrupa ve Türkiye'de satışa sunulacak yeni Dacia Jogger, Avrupa'da 16.490 eurodan başlayan fiyatlarla alıcı bulacak. Yeni Dacia Jogger'ın baştan aşağı değişen ve yenilenen tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben özellikle 7 kişilik bir aile otomobiline ihtiyacı olanların bu otomobili değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Uygun fiyatıyla günümüz otomobil piyasasında tercih edilebilecek bu otomobil hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi de merak ediyorum. Aklınıza takılan her şeyi ve yeni Dacia Jogger hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.